Boeing bir tane uçağın üretimini 2025 yılından itibaren durduracağını açıkladı. Bu uçak hangisi? Birazdan Kaptan Baha'da. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your Kaptan Baha. Herkese merhabalar arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Boeing şirketi bir uçağın üretimini 2025 yılından itibaren durduracağını açıkladı. Şimdi Boeing değişik uçaklar üretiyor. Bunların büyük bir olasılıkla ilk düşündüğünüzde aklınıza gelen belki de 700 serisi yolcu uçaklarından biri olabilir ama aslında 737'nin üretimini durdursalar hiç de fena olmaz ama hala çok iyi satıyor. Ama şu an Boeing'in açıkladığı uçak bir yolcu uçağı değil, bir askeri uçak. Boeing 2025 yılından itibaren FA-18 diye adlandırılan F-18'leri, FA-18'leri üretmeyeceğini açıkladı. Peki neden böyle oldu diye sorup da bunun cevabını vermeden evvel bu uçağın özelliklerine biraz bakalım isterseniz. Bu uçak nasıl ortaya çıkmış, daha sonra neden deniz kuvvetleri kullanmış, birazcık tarihine bakalım. FA-18 aslında çok değişik bir uçak. Şimdi 1970'lerin yılların başlarına götüreceğim ben sizi. O zaman daha Vietnam Savaşı bitmemiş. Amerika uçak gemileriyle Vietnam'ı sağlı sollu vurmaya çalışıyor. Orada başarı kazanmaya çalışıyor ve bu uğurda da kullandığı uçaklar A-7 Corsair gibi A üzerinde A harfi olunca attack yani saldırı uçağı oluyor. A-4 gibi Skyhawk gibi bir takım uçakları deniz kuvvetlerine ait olan uçak gemilerinden hedeflere doğru yolluyor. Aynı zamanda F-4 Phantom'lar da deniz kuvvetlerinin için geliştirilen özel modelleriyle beraber hem havada bu uçaklara destek veriyorlar, özellikle devriye sağlamak açısından, hem de aynı zamanda F-4'lerden bile zaman zaman bir takım bombalamalar gerçekleştiriliyor. Tabii uçak gemisini düşündüğünüz zaman son derece kısıtlı bir ortam. Yani bir kere her şeyden evvel coğrafi olarak kısıtlısınız. Bir hava üssü kadar büyük bir yer değil. Dolayısıyla sizin bu kadar çok fazla uçağınızın olması, bu kadar çok çeşitli uçağınızın olması, ki bu uçakların dışında aynı zamanda helikopterler var. Helikopterlerin dışında turboprop uçaklar uçuyor uçak gemisinden ve bunların tamamının da hem yedek parçalarının tutulması, hem değişik pilotlarının olması ve aynı zamanda bakımlarının ayrı ayrı yapılıyor olması son derece büyük bir hem işletmesel, operasyonel külfet getiriyor deniz kuvvetlerine, hem de aynı zamanda maliyet arttıran unsurlar. İşte 1973 yılında Kongre diyor ki deniz kuvvetlerine, sen biraz uçakları birazcık böyle toparla, belki de yeni bir uçak dizaynı yapmamız gerekiyor diyor ve bunun sayesinde de hem bu sözünü ettiğim uçakların artık zamanla birazcık da yaşlanmaya başlamış olan bu uçakların yerine yepyeni bir sıfırdan başlayarak bir tasarımla bir uçak gerçekleştirelim diyor. O zamanlar şu anki kadar az sayıda savunma sanayi şirketi yok ve onlar da aynı zamanda bu kadar çok büyük değiller. Dolayısıyla aralarında müthiş bir rekabet var ama aynı zamanda da bir böyle sıfırdan bir uçağı gerçekleştirmek için mali külfetleri katlanacak kadar da büyük ve sağlam mali yapılara sahip değiller. O nedenle de her şeyden evvel bu uçağın geliştirilmesi için sıfırdan bir tasarım yapmak yerine her zaman olduğu gibi büyük bir rekabet yaşayan hava kuvvetleri ile deniz kuvvetleri arasında bu sefer bir işbirliği gerçekleşiyor. Hava kuvvetlerinin de o yıllarda özellikle küçük, maliyeti düşük, son derece atik bir uçağa ihtiyacı var. Hava kuvvetlerinde de işte F-4'ler kullanılıyor ama bunların yavaş yavaş da zamanları doluyor, gövde zamanları, motor zamanları doluyor ve maliyetlerinin de düşürülmesi gerektiğine karar veriyorlar. İşte bu hava kuvvetlerinin ihtiyacından ortaya çıkan küçük uçak ihtiyacı aynı zamanda bir şekilde deniz kuvvetlerine de yardımcı olmaya başlıyor. Bugün bizim FA-18 diye bildiğimiz FA-18'lerin aslında atası hava kuvvetlerinin ihtiyacı sonucunda Northrop'un geliştirmiş olduğu YF-17 uçağından geliyor. YF-17 nasıl bir uçak? Baktığınız zaman aslında F-18'lere göre çok da farklı bir uçak değil ama gerçekten de çok büyük farklılıkları var. Her şeyden evvel bu uçağın tasarımı bir hava kuvvetleri uçağı olduğu için deniz kuvvetlerine uyarlanması gerekiyor. Deniz kuvvetlerine uyarlanması için gerekilen en büyük şeylerin başında da iniş takımlarının güçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü siz hava kuvvetlerinde gelirken normal bir şekilde indiğiniz zaman piste ne bileyim böyle 10.000, 15.000 fitlik pistlere iniyorsunuz ama deniz kuvvetlerinde uçağa bam diye çarptığınız zaman iniş takımının da buna uygun olması gerekiyor. Dolayısıyla YF-17 tasarımını alıyorlar. Bu arada aynı zamanda F-16'lara
da ileride dönüşecek olan YF-16 uçakları da var. Bunların aralarında en büyük fark ne biliyor musunuz? Birinin tek motorlu F-16'ların, diğerinin de YF-17'lerin çift motorlu olması. Peki diyeceksiniz ki o zaman niye hava kuvvetlerinden F-16, ki bu zamana kadar gerçekten başarılı bir uçak, dünyadaki bütün hava kuvvetlerinde uçan bir uçak, neden F-16'yı almalılar diye düşünecek olursanız, özellikle tekerleklerinin arasındaki açıklığın çok dar olmasını sevmiyor deniz kuvvetleri ve aynı zamanda sevmedikleri bir yönü daha var. Çift motorlu değil, tek motorlu olması. İşte bu ortamda deniz kuvvetleri YF-17'nin tasarımını alıyor, Northrop'la bir anlaşma yapılıyor ve bunun arkasından uçağın üretilime geçilecek. Ama bunun için dediğim gibi değişiklikler yapılması lazım. İniş takımları ekleniyor. Bunun dikmesine katapulta konulacak mekanizma ekleniyor. Onun dışında kanatlarda değişiklik yapılıyor. Çünkü uçağın aynı zamanda uçak gemilerinde rahatlıkla park edilebilmesi için de kanatlarını katlanır hale getiriyorlar ki yan yana bir sürü uçağa koyabilirsiniz. Uçak gemisindeki uçakları daha fazla sığdırabilirsiniz, daha fazla uçak koyabilirsiniz diye. Bu tür değişiklikler yapıldıktan sonra Northrop firmasıyla aynı zamanda F-4'lerin üreticisi olan McDonnell Douglas arasında bir anlaşma yapılıyor. Bu anlaşma nasıl bir anlaşma? Dedim ya sizlere, bu şirketler tek başlarına artık çok da güçlü durumda değiller. Her ne kadar McDonnell Douglas çok daha büyük bir firma olsa da işte onların aynı zamanda sivil uçakları da var. Yolcu uçağı da üretiyorlar. Dolayısıyla onların biraz mali güçleri de daha iyi olduğu için bu ihaleyi beraber gerçekleştiriyorlar. Bu beraber gerçekleşen ihale sonucunda da bu uçak hem McDonnell Douglas bazı bölümleri de Northrop tarafından imal ediliyorlar. Bu uçaklar önce A ve B modelleriyle, A modelleri tek kişilik, B modelleri çift kişilik olarak üretiliyor. Çift kişilik olanlar eğitim amacıyla kullanılıyor veya bazen gerekli olduğu takdirde normal misyonlarını da yerine getirip normal uçuşlarına da devam edebiliyorlar ve arkasından da bu uçaklar yavaş yavaş böyle değişik uçakların filolarının tamamıyla ortadan kalkmasını sağlıyor. İşte A4 filoları F-18 oluyor, A7 filoları F-18 oluyor. F-4'ler belli bir süre sonra ortadan kalkıyor. Bu uçakların en büyük özellikleri demiştim size, maliyetleri düşük diye, ama aynı zamanda son derece kıvrak uçaklar, son derece dogfight'a, it dalaşına gelecek uçaklar oldukları için de belli bir süre sonra Deniz Kuvvetleri'nin gösteri takımı Navy Blue Angels'da A4'lerden bu uçaklara geçiyor, gösteri uçuşlarında kullanmak üzere. Bu uçaklar geldikten sonra Deniz Kuvvetleri'nin elinde 2 tane jet savaş uçağı kalıyor. Bunlardan bir tanesi F-18, fabrikadan yeni çıkmış, yepyeni bir tasarımla ortaya çıkmış, ilk defa böyle değişik özellikleri üzerinde barındıran bir uçak ve bir de F-14 var. Yılların baba F-14'ü, ilk Top Gun filminin yapıldığı o müthiş uçaklar. Ancak bir F-14 ile bir F-18'i yan yana koyduğunuz zaman işte o zaman müthiş bir aslında boyut farkını da görebiliyorsunuz. İşte bu nedenle F-14'ün aynı zamanda yerini de alabilecek bir uçak nasıl tasarlayabiliriz diye düşündükleri zaman aradan yıllar geçtikten sonra bu FA-18'in yerine FA-18 Super Hornet tasarlanıyor. Ne oluyor bunda? İşte uçağın aslında boyutu büyüyor. Uçağın silah istasyonlarının sayısı artıyor. Uçağın bir takım tasarım değişikliklerine gitmesi söz konusu ki klasik bir F-18 ile F-18 ile Super Hornet bir F-18 arasındaki en büyük ayırt edebileceğiniz özellik de motorlarındaki hava alıklarının değişik olması. Tabi zaman içerisinde teknoloji de geliştiği için radar görünümünü mümkün olduğu kadar azaltmak amaç olduğu için bu Super Hornet'lerde boyutlar büyüse de aynı zamanda radarlara yakalanılabilme özelliğini birazcık da azaltmak amacıyla hava alıklarında da değişiklik yapılıyor. Baktığınız zaman biraz daha böyle stealth-vari bir hava alıkları var ki aslında bunlar radarda en çok uçağı belli eden noktalardan bazılarıdır. Şimdi F-18'in özelliklerinden bir tanesi de F-16 değil, F-17 veya A-18 değil, FA-18 olarak adlandırılması. Aslında bütün biraz evvel söz ettiğim 3-4 tane değişik uçak tipinin yerine gelecek olan bu uçağı ilk başta hem Deniz Kuvvetleri hem de üretici firmalar bir F-18 modeli bir de A-18 olarak
planlıyorlar ama sonra bakıyorlar ki bu uçağı değişik rollerde kullanabilmek mümkün hale getirirsek hem maliyetleri düşürürüz hem de aynı zamanda avcı uçağı için kaldırmak istediğimiz zaman ayrı, bombardıman uçağı kaldırmak istediğimiz zaman da ayrı bir uçak kaldırmak zorunluluğu ortadan kalkar diye düşünüyorlar. FA-18'in çok özellikle işletme açısından da değişik özelliklerinden bir tanesi de çift motorlu olmasına rağmen motorlardan birinin sadece ve sadece 20 dakikada sökülüp yerine başkasının takılabiliyor kadar modüler bir uçak olması. İşte bu nedenlerle hem F-14'leri emekli etmek isteyen deniz kuvvetleri hem de aynı zamanda onların yerine bir arayış içerisine gidecek olan deniz kuvvetleri sonunda uçağı büyütüp Super Hornet versiyonuyla deniz kuvvetlerinin bu ihtiyacını da karşılamış oluyor. Dolayısıyla bugün baktığınız zaman Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin uçak gemilerinde bundan bir 5-10 yıl öncesine kadar giderseniz F-18 dışında başka bir savaş uçağı yok. Çünkü bütün rolleri hem fighter hem de attack rollerini son derece iyi bir şekilde yerine getiren bir uçak. Peki o zaman bu uçağın özelliklerinden dolayı bu kadar güzel olmasına rağmen neden bu uçağın üretimi duruyor diyecek olursanız işte orada da F-35 devreye giriyor. F-35'in özellikle iniş kalkışlardaki yararlılığı, F-35'in aynı zamanda 5. nesil bir uçak olması dolayısıyla artık deniz kuvvetlerine veya aynı zamanda bu uçağın kullanıcısı olan Amerikan Deniz Piyade Kuvvetleri'ne, Marine Corps'a da bu uçaklardan artık alınmayacak. Ama bu uçaklar uçmayacak değiller. Özellikle Super Hornet'lerin daha uzun yıllar uçması bekleniyor. 2040-2050'yi bile belki görebilirler. Ama şu an itibariyle deniz kuvvetleri bünyesinde F-18'lerin yani Super Hornet olmayanların versiyonları tamamen servisten kaldırılmış durumda. Ama bu demek değildir ki bunlar Amerika'da uçmuyorlar. Amerika'da biliyorsunuz bir de yedek hava kuvvetleri var. Eyaletler bazında olan National Guard denilen ve bu National Guard'lar da genellikle hava kuvvetlerinin ve deniz kuvvetlerinin artık ıskartaya çıkardığı uçakları bazen kullanırlar. Genellikle bu böyledir. Onlardan da zaten bu F-18'lerden kullananlar var. F-18'in tarihine baktığınız zaman da aslında bizim için, Türkiye için de çok önemli bir özelliği var. Türkiye 1980'lerde kendisi için ihtiyacını karşılayacak modern savaş uçağı seçiminde F-18'de yarışmıştı. Northrop o zaman hakikaten bu satışı gerçekleştirmeyi çok istiyordu. Fakat o zaman Türk Hava Kuvvetleri bence son derece doğru bir seçimle F-16'yı ana savaş uçağımız olarak seçmiş bulundu. F-16, F-18'e göre daha düşük maliyetli bir uçak ve yıllar sonra her ne kadar F-16'da zamanında sadece bir fighter yani bir avcı uçağı olarak üretilmiş olsa da zamanla yer hedeflerine de müdahale edebilecek bir uçak halini aldı. Bugün artık F-15'te yer hedeflerine son derece rahat bir şekilde müdahale edebilecek bir uçak haline geldi. Bu olayın Türkiye boyutu. Peki diyecek olursanız F-18 zamanında hangi savaşlarda bulundu diyecek olursanız aslında bunun da çok ilginç bir hikayesi var. 1970'lerin sonunda hizmete girmesine rağmen 1986 yılına kadar Libya'daki bir krizde müdahale edilene kadar Coral Sea'den kalkan F-18'lerin Libya'ya müdahale etmesine kadar herhangi bir savaş veya çatışma görmüyor bu uçaklar. Fakat daha sonrasında 1991 yılında 1. Körfez Savaşı'nda gerçekten amacını nasıl bir şekilde gerçekleştiğini çok iyi gösteren bir deneyimi var. Körfez'den kalkan bir F-18 filosu 2 tane uçak daha sonra hem demiştik ya hem bu avcı hem de bombardıman rolünü üstlenen ilk uçaklardan bir tanesi diye bir asıl görevleri olan bir havaalanına bombalama görevine giderlerken Irak Hava Kuvvetleri'ne ait 2 tane MiG-21 tarafından önlenmeye çalışılıyor ve bunlar da tabii yapacakları asıl görev için olan hava yer mühimmatlarının dışında bir de kendilerini korumak için hava mühimmatları da var ve bu hava mühimmatları sayesinde bu uçaklar önce 2 tane MiG-21'i haklıyorlar, arkasından da görevlerini yerine getirmek için yollarına devam ediyorlar. 91'den sonra 99 yılında bu uçaklardan bazıları İtalya'da Aviano hava üssüne gidiyor. Çünkü o zaman da Bosna'daki Sırpların yapmış olduğu katliamı önlemek ve onlara müdahale etmek amacıyla girişilen operasyonda bu uçaklarda Sırbistan'a karşı kullanılıyorlar. Daha sonra Amerika yine geniş bir şekilde bu uçakları 2003 yılında 2. Körfez Savaşı'nda kullanıyor ve ondan sonra da Afganistan'da da hem hava hem de hava yer görevlerinde F-18'ler görev yapıyor. Bir de son olarak sizlere F-18'lerle ilgili çok ilginç bir bilgi vereceğim. F-18'ler genellikle Amerikan uçağı
uçağı olarak bilinirler ki gerçekten de öyledirler. Ama bunların üretimleri sadece Amerika'da yapılmamıştır. Amerika'da asıl üretim yeri St. Louis'tir. Amerika'nın tam ortasında olan St. Louis ve St. Louis'te bu uçaklar üretilmekle beraber daha sonradan satılan Avustralya'da ve Kanada'da da bu uçaklar en azından üretilmedi demeyelim de monte edilmişlerdir. Bu uçakları özellikle en çok kullanan hava kuvvetleri arasında Kanada Hava Kuvvetleri geliyor. Onun dışında Avustralya Hava Kuvvetleri var. Aralarındaki uçakların bir takım farklılıkları var. Çünkü Avustralyalılar bizde uçak gemisi yok. Biz o zaman uçak gemisi versiyonunu almayalım diyorlar. Ve ondan sonra işte burun dikmesindeki o katapulta yerleşen mekanizmayı almıyorlar. İniş takımlarını daha hafif yapıyorlar. İşte hem maliyetten hem de bakımdan birazcık tasarruf etmek amacıyla. Çünkü onlar tamamıyla yer bazlı olarak kullanıyorlar bu uçakları. Ama çok ilginçtir. Kanadalılar her ne kadar onların da uçak gemileri olmamasına rağmen bu uçakları uçak gemisi versiyonundan alıyorlar. Büyük bir olasılıkla onda da şey var. Hani ileride belki Amerikalıların uçak gemilerini kullanırsak o zaman ihtiyacımız olabilir diye. Onun dışında başka kullanan ülkeler arasında Finlandiya var. Finlandiya özellikle A ve B modellerini atlayıp C ve D modellerini bir sonraki kuşağın alıyor uçakların ve aynı zamanda da tarafsızlığıyla bilinen İsviçre Hava Kuvvetleri'nin de aynı zamanda bu uçaklardan aldığını söylemekte yarar var. Başka hava kuvvetleri de bu uçaklarla ilgileniyor ama çok fazla hava kuvveti de kendisi bu uçakların maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle bir F-16'ya göre bu uçakları tercih etmiyor. Bunların arasında da biraz evvel söylediğim gibi Türk Hava Kuvvetleri de var. Evet, F-18'i bazı insanlar beğenmiyormuş. Öyle bir izlenim edindim. Birazcık baktığımda genellikle bunlar F-14'ü yücelten insanlar. F-14 gerçekten baba bir uçak, güzel bir uçak ama bence F-18 de bence harika bir uçak. Nedendir bu böyle bilmiyorum. Bilmiyorum siz tipini beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Hakikaten F-18'i beğenip beğenmediğiniz konusunda. Onun dışında artık bir de şunu da söylemekte yarar var. F-18'in yerine ne gelecek diye soracak olursanız Amerika zaten bunu peyderpey gerçekleştiriyor. Onun dışında gerek Kanada olsun, gerek Avustralya olsun F-35 programından da uçakları teslim aldıkça bu F-18'ler artık yavaş yavaş ıskartaya çıkacaklar. Belki bazıları ikinci el piyasasında hizmet görebilirler ama bunların neredeyse tamamının yerini F-35'ler alacaklar. Bugün sizlere savunma ile ilgili biraz da havacılık tarihi ile ilgili bir video yaptım. Bundan sonra yapmamı istediğiniz videolar olursa aşağıda yorum olarak da atarsanız çok sevinirim. Başka bir Kaptan Baha videosunda görüşene kadar mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşça kalın.